Bana inanmayacaksınız ama sonunda beklediğimiz güncelleme geldi, ulan geldi. Geçtiğimiz aylarda Half-Life 2 için 20. yılı özel bir güncelleme gelmişti ve bu güncelleme içerisinde bazı grafik detayları veya episodları birleştirmek gibi yenilikler sunuyordu. Bu güncellemede bir şey eksikti. Bu eksik şey ise Half-Life 1'in 25. yıl dönümüne özel güncellemesinin içerisine gelen kendi sunucunu aç özelliğiydi. Steam Network ağına bağlanan tüm Gold Source oyunları bizlere sunucu açma ve kendi sunucumuzda oynama imkanı veriyordu. Şimdi aynı imkanı tüm Source oyunlarına veriyor. Bu inanılmaz. Mesela Half-Life Source Deathmatch için geldi, Half-Life 2 Deathmatch için geldi, Counter-Strike Source için geldi ve son olarak da TF2 için geldi. Yani Source kodu olan tüm oyunlar için artık sunucu kurmak ve arkadaşlarınızla oynayabilmek mümkün. Yani bu demek oluyor ki artık sizlerle beraber etkinlik veya turnuvalar düzenleyebiliriz. Kendi sunucumuzu açtığımız için de ping sorunu da olmayacak. Artık sunucu kiralamayla uğraşma devri tamamen kapanmış durumda dostlar. Güncellemenin bir diğer özelliği ise Team Fortress 2'nin source kodlarının halka arz edilmiş olması. Yani TF2'nin source SDK kodları modcuların eline geçerek içerik anlamında inanılmaz şeyler görebiliriz. Team Fortress 2 Classic veya Pre-Fortress gibi projeler Steam atölyesine gelebilir ve tek tıkla indirip oynanılabilir. Veya bunun haricinde daha yeni modlar çıkarabilir, oyun geliştirilebilir, oyunun yapısı değiştirilebilir, oyunun içerisinden farklı bir mod çıkabilir. Hatta bunlardan bir tanesi de ileride görebileceğimiz campaign modu gibi bir şey olabilir. Ya da bilmiyorum, hani artık burada modcuların hayal gücüne bağlı şekilde yeni oyun modları gelecektir diye düşünüyorum ve bu beni aşırı heyecanlandırıyor. Ve aynı zamanda TF2'nin güncelleme notları da yayınlandı. İstiyorsanız gelin beraber bir bakalım şu güncelleme notlarında neler varmış. The Travel Agent Taunt'u için eksik dosyalar eklendi. Cozy Cover Up için şapkası stiller eklendi. Hideout Match Status bayrağı için VScript desteği eklendi. Video ayarlamada çerçevesiz pencere desteği eklendi. Bu benim gibi yayıncı bir insan için gayet hoş, çok güzel bir şey çünkü sağa sola bakamayabiliyorduk. Gayet iyi bir update olmuş. Half-Life 20. yıl dönümü güncellemesinden eklenen bazı şeyler de şunlar. Bicubic Light Map'ler eklendi ve yine aynı güncellemeden Radial Sis efekti eklendi. Steam Networking desteği geldi. Zaten bu destek sayesinde artık sunucu oluştur kısmına gelip şuradaki gördüğünüz tiki aktifleştirdiğiniz anda odanız herkese açık olmuş olacak. Eğer siz çevrim dışı veya görünmezdeyseniz bile bu tiki açık bıraktıysanız muhtemelen Friends kısmında sunucunuz gözükecektir. Listen Server için varsayılan sunucu adı artık oyuncunun adını içerecek şekilde güncellendi. Oyun artık varsayılan olarak 640x480 yerine yerel çözünürlükte başlatılacak. Aslında bu da güzel bir şey. Özellikle oyuna yeni giren oyuncular için direkt olarak oyunu ilk defa kurduklarında 640x480 yerine artık resolution neyse orada açılması tabii ki de en doğru karar olmuş. İstemci tarafında tahmin edilen hatalar düzeltildi. Bazı durumlarda yaşanan takılma ve geri sarmalar giderildi. Bu da gayet hoş, sunucu bakım tarzında bir update notu olmuş. Girişe dayalı hareketlerin hesaba katılmamasına neden olan tahmin hatası düzeltildi. Objelerin ve diğer varlıkların üzerinde yürürken tahmin değiştirildi. Özellikle üzerinde top olan haritalarda bazen böyle sürekli kasma donmalar olabiliyordu. Sanırım onlar da iyileştirme yapmışlar. Ne kadar iyi yaptıklarını bilmiyorum, test etmedim. Belirli istemci tarafı varlıkların yalnızca yerel tahmin hatalarını tetiklemesi sağlandı. Tahmin hatası olursa oyuncunun genel tahmin hatası yaşanmaması sağlandı. Bir model sallanması ile ilgili tahmin hatası giderildi. Silahların boşta kalma animasyonları ile ilgili tahmin hatası giderildi ve diğer hata düzeltmeleri var. Ben zaten size ana olan 2 tane şeyden bahsetmiştim. Dolayısıyla bunları bilseniz yeter. Diğerlerini de bizim Steam grubumuzdan aşağıda açıklamasında vereceğim. Steam grubundan okuyabilirsiniz. Bu yazıyı tamamen orada yayınlayacağım, güncelleme notlarını. Oradan edinip şey yapabilirsiniz. İsteklerinizin kabul olması birazcık zaman alabilir. Çünkü hepsi benim kontrolümden geçiyor. Dolayısıyla çok da şey yapmayın. Bana yazabilirsiniz herhangi bir yerden. Discord kullanıyorsanız Discord'dan yazabilirsiniz veya herhangi bir Steam DM'den de yazabilirsiniz. Fark etmez. Bana ulaşabilirsiniz. Eğer çok fazla kabul etmesem oradan o şekilde kabul edebilirim. Ve büyük ihtimalle herhangi bir aksaklık çıkmazsa bu videonun yayınlandığı tarihin akşamında bir canlı yayın yapmayı planlıyorum. Ve bu canlı yayında da yine TF2 oynayacağız. Ve dediğim gibi arkadaşlar, bu oyunların bütün etkinliklerini artık yayınlarda yapabileceğiz. Bu bizim için harika bir haber. En azından insanlar gelir ve bir aramızda etkileşim olur, bir güzellik olur. Ve öyle. Vay anasını be. Sonunda istediğim güncelleme er ya da geç, yani oyunun çıkışından tam 18 yıl sonra geldi. Ne diyeyim yani, geç olsun güç olmasın. Valve oyunlarına 18 yıl boyunca sadık kalan bir oyuncu kitlesine sahip olduğu için çok şanslı. Neyse dostlar, bu videoyu tüm TF2 kitlesinin görebilmesi için beğenip abone olmayı ve en önemlisi de düşüncelerinizi dile getirmeyi unutmayın. Özellikle ben bu mod işlerine verilen desteği çok beğendim. Gayet takdir edilesi bir şey ve bunun haricinde de kendi sunucumuzu kurabilmek, inanın bana, harika bir şey olacak. Biz sürekli olarak bu sunucu fiyatlarından falan şikayet ediyorduk. Artık öyle bir derdimiz kalmadı. İstediğimiz zaman kurup oynayabiliriz. Turnuvalarımızı vesaire de yapabiliriz. Herhangi bir şey olmadıkça ve Fair Play çatısı altında gayet iyi, sıcak, samimi bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Lütfen bu videonun altına konu hakkındaki düşüncelerinizi bana yazın. Ben hepsini tek tek okuyorum. Hepsini okuduğumdan emin olabilirsiniz.
Benim için düşünceleriniz aşırı önemli. Dolayısıyla lütfen bu videonun altına yazmayı unutmayın. Bir sonraki video, yayın veya herhangi bir iletişim aracına dek hoşça kalın. I have returned from the grave to give the living haircuts. I am Pain is Cupcake.